Linux kullanıyorsunuz ama etc var user gibi klasörlere baktığınızda ne olduğunu tam olarak bilmiyor musunuz? Bu video tam olarak o boşluğu kapatabilmek için. Sıfırdan ileri seviye Linux serisinin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Linux'un belki de en önemli konularından birine giriş yapıyoruz. Dosya sistemi yapısı. Peki neden bu kadar önemli diye soracak olursanız, çünkü bunu anlamadan Linux'u gerçekten anladığınızı söyleyemezsiniz. Eğer seriye yeni başlıyorsanız ilk videoyu izlemenizi öneririm, link açıklamalarda. Bu arada Linux ve Unix gibi sistemlerin tarihine karşı bir merakınız varsa blog sayfamda bu konuyla alakalı oldukça bilgilendirici ve akıcı bir yazım var. Kanalımdaki hakkında bölümünden blog sayfama gidebilirseniz okumanızı mutlaka öneririm. O zaman sen abone olduğuna göre gel şu sistemi hızlıca bir kurcalayalım. Şimdi size Linux dosya sistemi yapısını uygulamalı olarak göstermeden önce bahsetmek istediğim çok önemli bir kısım var. Bizim Linux üzerinde File System Hierarchy Standard dediğimiz kısaltması FHS olan bir standart yapı var. Nedir bu standart yapı? Her şey tek bir kök dizinden gelir. Linux dosya sisteminde gördüğünüz gibi şu şekilde slash işaretiyle gösterdiğimiz bir dizin vardır. Bu kök dizinidir. Bunun yukarısına çıkamazsınız. Tıpkı bir ağaç gibi dallanma yapısıyla birlikte gördüğünüz gibi birçok farklı kullanım amacına yönelik birçok farklı dizin var. En basiti ve muhtemelen hepinizin bildiği home dizini yine aynı şekilde bu kök dizinin altındadır. Önemli olan bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şurada Linux'un felsefesi hakkında bir bölüm var. Everything is a file. Yani neredeyse sistem kaynaklarından donanım cihazlarına, işlemlerden network bağlantılarına kadar her şey dosya olarak sistemde tutuluyor. Hatta işte buna kullandığınız komutlar bile dahil. Yani siz mesela terminal üzerinden ls komutunu kullanıyorsunuz, fakat bu aslında bir dosya olarak Linux içerisinde mevcut. Hack the Box Akademi üzerinde Linux Fundamentals odasına burada güzel bir yazı yazmışlar. Aşağı doğru indiğimde bakın burada Linux'un tarihi hakkında birazcık bilgilendirme yapmış. Eğer İngilizceniz çok iyi değilse merak etmeyin, blog sayfam üzerinde Linux'un, Unix'in ve BSD'lerin tarihine değindiğim güzel bir yazım var. Oradan okuyabilirsiniz. Bakın burada işte Linux'un aslında 1991 yılında işte Linus Torvalds tarafından kişisel bir proje olarak başlatıldığı yazıyor. Burada yine önemli bir kısım var. Buraya değinmek istiyorum. Burada Linux'un genel olarak diğer işletim sistemlerine göre daha güvenli olduğu kabul ediliyor. Burada şeyden bahsediyor. Geçmişte de aslında Linux'un çekirdeği üzerinde birçok zafiyet olduğundan bahsediyor. Fakat işte bunlar zamanla azalmıştır diyor. Çok yüksek performanslı ve stabil bir şekilde çalıştığından bahsetmiş. Yine aynı şekilde bu kısımda gördüğünüz gibi tek tek bu file sistem hiyerarşisini açıklamış burada bize. İşte bin dizini ne yapar, dev dizini, etc dizini diye bu şekilde açıklamalarda bulunmuş. Bizim yapacağımız şey gidip bunların hepsini uygulamalı bir şekilde görmek, test etmek olacak. O zaman başlayalım. Şimdi şu anda biz neredeyiz? PVD. Hemen bakın şu anda biz home kali dizini içerisindeyiz. Bizim amacımız root dizine çıkmak. Root dizine nasıl çıkabilirsiniz? cd deyip slash koyarak kök dizine çıkabilirsiniz. Ya da cd 2 nokta tekrar pvd diyelim. Bakın şu anda home'un içerisindeyim. O yüzden tekrardan bir cd daha yazarak gördüğünüz gibi kök dizine erişebilirsiniz. Nereden başlayalım? İlk başta bakın burada bin var. Bin dizininden başlayalım. Hemen içerisine girelim. cd bin. ls diyelim, bakalım içerisinde ne var. Gördüğünüz gibi birçok farklı dosya var. Bin içerisinde bizim sistem üzerinde kullandığımız komutların binary dosyaları duruyor. Mesela bakın örnek olarak gördüğünüz gibi burada ls komutunun binary dosyası yer alıyor. Aslında bizim dizin içeriklerini görüntülemek için kullandığımız ls komutu bir dosya olarak sistem üzerinde mevcut. Yani buradaki bin dizine sizin sistem üzerinde kullandığınız komutların binary dosyalarını içeriyor. Mesela örnek olarak lscpu ya da işte lsblk. Ls'i silersek ne olur? Gene başladı. Tabi öncesinde ls komutunu yedeklememiz lazım. Sudo cp ls diyerek bu ls dosyasını mesela rs diye yedekleyelim. Tamam, yedekledik. Sudo rm ls diyerek ls dosyasını sildim. Bakın, ls yazıyorum. Gördüğünüz gibi command ls not found uyarısı verdi. Yani sistem üzerinde ls diye bir komut yok. Peki rs çalıştırırsam ne olur? Gördüğünüz gibi ls'in yerine geçer. Tekrar düzenleyebiliriz. Sudo mv rs'i tekrar ls olarak geri getirelim. Bakın ls yazdığında tekrardan ls komutu çalıştırılabilir hale geldi. İsmini değiştirebilirsiniz ya da mv ls mesela rs diyerek artık ben ls komutunu rs olarak kullanabilirim. Mesela rs-la dedim. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde ls komutunu birebir rs olarak kullanabiliyorum. Temel mantığı anladınız değil mi? Bin dizini içerisinde sistem üzerinde kullandığımız komutların binary dosyaları yer alıyor. Bunlar binary formatında. Az önce biz bin dizinin içerisindeydik değil mi? Bakın burada çok ilginç bir şey var. S1000. Bine benziyor ama başında S yazıyor. Peki bu ne? Sefa'nın sesi mi? Hayır, tabii ki de değil. Anlatmadan önce gelin bir içine girelim. Bir bakın, bir görün istiyorum. ls dedim. Yani hemen hemen aynı görünüyor. Burada da komutlar var. Peki bunun bin dizininden farkı ne? S1000'i süper bin olarak düşünebilirsiniz. Yani başındaki S işareti sudo gibi düşünün.
Yani sistem üzerinde yüksek yetkilerle çalıştırabileceğiniz, işte root yetkileriyle çalıştırabileceğiniz komutları içerir. Mesela örnek olarak nedir? Add user komutu. Sistem üzerine yeni bir kullanıcı ekleme komutu veya shutdown gibi komutlar. Add user. Gördüğünüz gibi add user komutunu kullanmaya çalıştığında bakın bana burada ne diyor? Diyor ki only root may add user. Yani diyor ki sadece root yeni bir kullanıcı ekleyebilir. Yani mesela ben add user sefa diyemem. Yine aynı şekilde sistem üzerinde kullandığımız yüksek yetkilerde çalışan komutların binary dosyaları var. Add group komutu var mesela. Yeni bir grup eklemek için add group komutunu kullanıyoruz. Mesela bakın bunun için de yine root kullanıcısı sadece sisteme grup ekleyebilir diye uyarı veriyor. Bu kısmı da anladığınıza göre hemen bir dizin daha geri çıkalım ve gördüğünüz gibi kök dizine geri döndüm. Şimdi burada bir tane daha dizin var. Lib dizini. Library'nin kısaltması olarak düşünebilirsiniz. Bir içerisine girelim bakalım ne var içerisinde. Programlar için gerekli olan kütüphaneler olarak konuşamadım. Konuş artık. Buradaki lib dizinini programlar için kullanılan gerekli kütüphaneler olarak düşünebilirsiniz. Mesela örnek olarak Python 3.13 varmış. Bir girelim içerisine. ls diyelim bakalım bunun içerisinde ne var. Gördüğünüz gibi bunun içerisinde mesela bir sürü kütüphane var. Base64 modülü mesela ya da işte hashlib kütüphanesi. Yine buraların içerisinde yer alıyor. Random.py aslında import random diyoruz ya. Aslında bakın burada library olarak, kütüphane olarak Linux içerisinde tutuluyor. Mesela subprocess modülü yine burada. Bu şekilde programların kullandığı ve gerekli olan kütüphaneler lib dizini altında yer alıyor. Şimdi gördüğünüz gibi 3 tane dizini öğrendik. Bin, sbin ve lib. Bu arada buradaki lib32 ve lib64 32 bit 64 bit ayrımı anlamına geliyor. Burası çok önemli değil. Önemli olan library kütüphanesi zaten. Library kütüphanesi. Vay be, Türkçesini İngilizcesini yan yana söyleyince havalı oldu ha. Bu noktada çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. İlk öğrendiğimde benim de kafamı oldukça karıştırmış ve mantığını oturtturmakta birazcık zorlanmıştım. Fakat şanslısınız ki ben bugün size bu konuyu çok detaylı ve açıklayıcı bir şekilde anlatacağımı umuyorum. Bu kısımda user dizini var. User dizini nedir? Bir içerisine girelim bakalım ne var. Bakın benim gözüme bazı benzerlikler çarpıyor. Ne gibi benzerlikler çarpıyor? Bakalım. Burada da bin var. Burada da bin var. Nasıl yani? Burada da lib var. Burada da lib var. 3264 burada da var. Burada da var. Sbin burada da var. Ben düşünüyorum. O halde varım. Burada çok önemli bir ayrım ortaya çıkıyor. Bu arada nedir ulan bu user dizini diye soracak olursanız user'dır. Tüm kullanıcıların işte kullandığı komutlar, kütüphaneler vesaire bu user dizinin altında yer alır. Örnek olarak gördüğünüz gibi bin. Az önce bahsetmiştim. Temel sistem komutları bin dizinin altında yer alıyordu değil mi? Neden iki farklı biz bin dizini kullanıyoruz? Öncesinde hemen yeni bir komuttan bahsetmek istiyorum. Which komutuyla birlikte. Mesela which cat dediğimde enter'a bastığımda gördüğünüz gibi biz user bin cat'i kullanıyoruz. Bin cat'i kullanmıyoruz. Peki bin cat'i kullanamaz mıyız? Hayır, kullanabilirsin. Örnek olarak mesela o test.txt diyelim. Tabii burayı sudo ile çalıştırmamız gerekecek. Bu arada tekrar başa dönüp sudo yazmak yerine sudo 2 tane ünlem işareti atarak bir önceki komutu root yetkisiyle çalıştırabilirsiniz. Enter'a bastığımda bakın yine başına sudo'yu bizim için ekledi. Merhabalar, ben Sefa yazalım, tamam mı? Çıktım. Test.txt dediğimizde user bin cat'i kullanmış oluyoruz. Peki hocam ben diyelim ki bin cat'i kullanamaz mıyım? Kullanabilirsin. Bakın bin cat yazdım. Ne dedim? test.txt dedim. Bakın yine aynı işi yaptı. Modern Linux sistemlerde bazı dizinler artık teknik olarak birbirine bağlanmış şekilde. Örnek olarak bin dizini ve sbin dizini bazen gerçek klasör yerine başka bir konuma yönlendiriliyor. Ki bu modern Linux dağıtımların çoğunda var zaten. Bunu en kaba tabiriyle birlikte kısa yol mantığı olarak düşünebilirsiniz. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Telefonunuzdaki bir uygulama simgesine basıyorsunuz. Sistem sizi gerçek konuma yönlendiriyor. Yani gördüğünüz klasör aslında başka bir konuma yönlendirme yapıyor. Yani bin dizini aslında user altındaki bin dizinle bir yönlendirme yapıyor olarak düşünebilirsiniz. Ancak bizim için önemli olan şey şu anda bu dizinlerin görevleri. Eğer araştırmak isterseniz Linux üzerinde iki farklı bağlama yolu var. Birisi hard link dediğimiz, diğeri ise sembolik link dediğimiz symlink yöntemi. İlerleyen videolarda buna detaylı bir şekilde değineceğim ve bunu nasıl yapabileceğinizden de ayrıca bahsedeceğim. Bu sefer örnek olarak ls-l komutunu kullanacağım. Ne için kullanalım? Bin dizini için kullanalım. Enter'a bastığımda bakın burada ilginç bir şey fark edebiliyor musunuz? Bin dizinin yanında şöyle bir ok işareti var ve bu user bin'i gösteriyor. Ve bakın başında normalde bu bir directory'dir değil mi? Normalde bu bir dizindir. Bunun başında D işaretçisi olması lazımken başında L işareti var. Yani bu da bunun aslında bir link olduğunu, yani bir bağlama olduğunu bize gösteriyor. Bu bin dizini eski Linux dağıtımlarından gelen bir şey. Modern sistemlerde kullanılmıyor ancak tamamen de kaldırılmadı. En temel tabiriyle bu bin user bin içerisine bağlı.
bağlanıyor. Ne demiştik? Which cat demiştik değil mi? Biz user bin cat'i kullanıyoruz. Buradaki cat'i kullanıyoruz. cd bin içerisine gittim. Tabii öncelikle bu cat komutunu sileceğim. Ama silmeden önce tabii yedeklememiz lazım. Yaz diye değiştirelim. Türkçeleştirelim. Sudo rm diyerek şu cat dosyasını sileceğim. Artık sistem üzerinde cat diye bir komut yok. Bakın gördüğünüz gibi bulamadı. Ancak yaz diye bir komut var. Cat komutu. Şimdi bakın normalde biz cat kullanıyorduk değil mi? User bin cat'i kullanıyorduk. Ama ben gittim bin dizinin altındaki cat'i sildim. Ben sana karışmadım. Peki ben niye bu komutu kullanamıyorum? Çünkü bunlar birbirine bağlı. Şu bin dizini artık user bin dizinini işaret ediyor. Yani bizim kullandığımız komutlar genelde user bin dizinin altında. Buraya bir şeyler salladım, tamam mı? Yaz test.txt. Bakın Türkçe komut. Çok tatlı değil mi? Güzel, güzel şeyler bunlar. Mantığı anlatabildim değil mi? Yani bu bin dizini artık user bin dizinine bağlı. Bu artık sadece bir sembolik gösterim olarak burada duruyor. User içerisine geri döndüm. Mantığı anladınız değil mi? Bin aynı şekilde bahsettiğim gibi sbin, lib, libotski, lib64 dizinleri içinde geçerli. Yani bunlar aslında symlink, bağlama. Burada bir diğer dizinden bahsetmek istiyorum. Include dizini var. Nedir bu include dizini? Hemen içerisine girelim. Test etmeden öğrenmemeniz gerekiyor bazı şeyleri. Bakın include dizini en basitiyle C programlama dilini veya C++ programlama dilini biliyorsanız bu yazılım dillerinde kullanılan kütüphaneleri içeriyor. C hakkında ufacık bir bilginiz dahi varsa şu stdio.h'ı biliyorsunuz. Tamam mı? Nedir bu? Standart input işte. Anladın mı? Printf falan fonksiyonu. Bakın bu aslında Linux üzerinde user include altında stdio.h dosyası olarak tutuluyor. Bakalım mı içerisinde? Nano stdio.h'ın içerisine girelim. Bakın gördüğünüz gibi bu C programlama kodu yazarken en başta hashtag işareti atıyoruz. Include stdio.h diyoruz ya. Yani include da bu şekilde kütüphaneleri içeriyor. Mesela printf. Games kısmı var. Games kısmı bizi çok ilgilendirmiyor. Oyunlarla ilgili bir şey. Burada lokal kısmı var. Burası lokal komutlar. Yani kullanıcının kendi çalıştırabildiği komutlar. Nedir mesela? cd lokal içerisine de girelim. Tekrar ele istiyorum. Hayda. Burada bir tane daha bin var. Bir tane daha sbin var. Ne bu? Her yerden bin çıkıyor. Sbin çıkıyor. Lib çıkıyor. Nedir bu? Örnek olarak cd bin içerisine girelim. Şu anda içerisinde hiçbir şey yok değil mi? Mesela ne yapabiliriz? Bu kısım birazcık kafanızı karıştırabilir ama şu anlık çok önemli değil. Size mantığı anlatmak istiyorum. Şöyle nano update diye bir dosya oluşturalım, tamam mı? Sudo ile oluşturmamız lazım. Çok basit bir base script kodu yazacağım. Bu şekilde sudo apt-update diyelim, tamam mı? Daha sonrasında sudo apt-upgrade diyelim. Şimdi normalde bu kodu terminale yazdığımızda ne yapıyordu? Sistemi güncelliyordu değil mi? Ben bunu aldım, update diye bir dosyanın içerisine yazdırdım ve ben bu update'i çalıştırdığım zaman, yani direkt terminale update yazdığım zaman otomatik olarak sistemi benim için güncelleyecek. ctrl-x diyeceğim. Update dosyam burada. Tabii öncesinde bunu çalıştırabilmek için buna change mode rtx update dememiz gerekiyor. Hop, operation not permitted çünkü sudo. Tamam. Şimdi bu kısmı anlamayabilirsiniz. Burada size göstermek istediğim başka bir konu var. İlerleyen videolarda çok daha detaylı anlatacağım zaten işte yetkilendirmelerin nasıl ayarlandığını. Yani şu ne yaptı biliyor musunuz? Bu dosyaya çalıştırma yetkisi verdi. Gördüğünüz gibi bu böyle beyazdı, sonra bak böyle yeşil oldu. Yani örnek olarak çıkıp ben artık sistemime update yazdığımda sistemimi güncelleyebilirim. Lokal bin içerisine gidip mesela kendi kodunuzu, kendi komutunuzu yazabilirsiniz. Bunu yapmanıza gerek de yok bu arada. Linux sistemlerde alias diye bir şey var. Nedir bu alias dediğimiz şey? Mesela örnek olarak basit bir şekilde göstermek istiyorum. Nasıl gösterebilirim biliyor musunuz? Alias dediğim şey komutları kısaltmanızı, bunlara atama yapmanızı sağlıyor. Mesela which ls dediğimde gördüğünüz gibi ls'in aslında aliased dediğini göreceksiniz. Alias deyip ne olsun? Mesela c eşittir çift tırnak açacağım ve clear diyeceğim. Yani ben terminalime c yazdığımda bu otomatik olarak clear komutunu çalışacak. Enter'a bastım. Bakın c yazdığımda gördüğünüz gibi terminali benim için temizledi. Fakat gördüğünüz gibi bu tek oturumluk, yani kapattığımda gidecek aliaslar. Bu aliasları nasıl kalıcı hale getirirsiniz? Öncelikle shell'inizi öğrenmeniz lazım. Hangi shell'i kullanıyorsunuz? Echo shell diyerek de öğrenebilirsiniz ya da aynı şekilde which shell diyerek de öğrenebilirsiniz hangi shell'i kullandığınızı. Ben zsh kullanıyormuşum. O zaman yapmanız gereken şey sudo nano dedikten sonra şöyle bir yaklaşık işareti var. Şöyle bir slash zsh rc dosyasının içerisine girmeniz gerekiyor. Shell ile alakalı bir şey. Şu en alta doğru ineyim de buraya ben mesela bir alias oluşturabilirim. Mesela alias c diyelim ve eşittir bunu clear olarak atayacağım. Artık ben terminalimi yeniden başlattığımda ve C komutunu girdiğimde ekran otomatik olarak benim için temizlenmiş olacak. Her seferinde clear yazmama gerek kalmayacak. Mantık bu şekilde. Daha sonrasında bunu terminali kapatmadan kullanmak için hemen şu şekilde zsh rc demeniz yeterli olacaktır.
ve C komutunu kullandığında başarılı bir şekilde terminalin temizlediğini göreceksiniz. Kullandığınız shell'in konfigürasyon dosyası içerisine yazmanız lazım. İşte user 1005 kullanıyorsanız 5rc dosyasının içerisine yazmanız lazım o alias'ı, veya hatta işte benim gibi ZSH kullanıyorsanız ki Kali genelde ZSH kullanıyor. Ne yaptım bilmiyorum, bir şey yaptım. ZSH kullanıyorsanız da gidip bu alias'ı ZSH RC içerisine yazmanız lazım. Mesela örnek olarak işte buraya bir tane daha alias deyip u komutunu kullanabiliriz. Mesela bu u komutu da ne yapsın? Sudo apt update desin ya. Direkt sistemi güncellesin. Ve u komutuna bastığımda gördüğünüz gibi benim için sistemi update edecek. Buradaki user mantığını anlamışsınızdır umarım. Şimdi diğer dizinlerden de hızlıca bahsedeyim. Örnek olarak var dizini. Var dizinin değişken dosyaları içerir. Nedir bu değişken dosyalar? Örnek olarak log kayıtları. CD var içerisine girelim. Log kısmı var. Hepinizin aşina olduğu logun içerisine girelim. Bakın burada log dosyaları yer alıyor ve bunlar değişken. Üzerine sürekli yazılan değişen veriler. O yüzden var olarak adlandırılıyor bu dizi. Ya da mesela CTF çözüyorsanız işte şu CD www kısmını biliyorsunuzdur. ls mesela CD HTML Apache ile falan bir şey başlattığınızda direkt index HTML'i güncelleyebiliyorsunuz. Bakalım içerisine. HTML biliyorsanız anlarsınız. İşte Apache 2 falan diyor. Burası çok önemli bir kısım değil şu anlık bizim için. Bizim için önemli olan kısım var dizini. Var dizinin de gördüğünüz gibi genelde log dosyalarının değişken verileri içeriyor. Ya da mesela cache'leri içeriyor. Cache kısmına da girebilirsiniz gördüğünüz gibi. Hani burası genelde ne için kullanılır? Özellikle log kısmı önemli burada. Log dosyalarına bakmak için kullanılabilir. Bakın burada tmp diye bir dizin daha var. Tmp bu temporary'nin kısaltılması. Geçici veriler. Yani mesela işte sistemi yeniden başlattığınızda falan kaybolan tarzında şeyler olabilir. Dosyalar olabilir. Burada cd tmp içerisine girelim. Geçici olarak tutulan veriler burada tutuluyor. Yine aynı şekilde tmp'yi anladığınıza göre burada bakın yine önemli olan root dizini var. Bakın şunu fark etmiş olabilirsiniz. Sistem üzerinde root kullanıcısı var değil mi? Evet var. Ama neden? Ben bu root kullanıcısını home dizinin içerisinde göremiyorum. Çünkü root kullanıcısının ayrı bir home dizini var. cd root. Bakın permission denied. Buraya giremezsin. Ne yaparsın? Sudo su dersin hemen. cd root içerisine bakın girebiliriz gördüğünüz gibi. Buradaki sys kısmında ise genel olarak sistem hakkında bilgiler tutuluyor. Ne bilgileri? İşte donanım bilgileri, kernel ayarlarınız, driver yönetiminiz, güç yöntemi gibi birçok bilgiler kullanılıyor. Şu srv dizini ise genel olarak servislerin çalıştığı yer. Buradaki run dizinin sistem çalışırken işte oluşan geçici veriler için kullanılıyor. RAM üzerinde yaşıyor aslında. RAM üzerinde kullanılıyor. Sistem kapanınca içeriği siliniyor falan. Çok detaylı önemli bilmeniz gereken bir yer değil. proc dizini var. proc dizini bize kernel'ın çalışan sistem ve proses bilgilerini sunduğu sanal bir dosya sistemi gibi düşünebilirsiniz. Buranın içerisinde ne var? Kernel bilgileri, işte RAM bilgileriniz, CPU, network bilgileriniz falan filan burada tutuluyor. proc içerisine girelim bu şekilde. ls diyelim. Mesela bakın burada CPU info diye bir şey var. Nasıl kullanabiliriz? Cat CPU info diyerek bakın CPU'nuz hakkında info, bilgi getirebilirsiniz. Mesela mem info diye bir şey var. Yine memoriniz, RAM'iniz hakkında bilgi edinmek için mem infoyu kullanabilirsiniz. MNT kısmı var. MNT kısmı nedir? MNT'ye medya ile birlikte değinmek istiyorum. Burası ikisi bağlantılı çünkü birbiriyle. OPT dizini var. Optional Software olarak düşünebilirsiniz. Yani opsiyonel 3. parti yazılımların tutulduğu yer olarak düşünülebilir. Şurada bakın dev kısmı var. Dev kısmı devices'ın kısaltmasıdır. Yani demiştim ya, Linux'ta her şey bir dosyadır. Sisteme bağladığınız aygıtlardan kullandığınız hard diske kadar her şey dosyalar halinde tutulur. CD dev içerisine bakalım. Bakın burada kullandığınız donanımlar dosyalar olarak tutuluyor. Bakın şurada null diye bir şey var. Hani geçen derste göstermiştim ya. Bir dosyanın içeriğini sıfırlamak için cat dev null'ı onun içerisine yazıyorduk diye budur. Genelde burada donanımlarınızı içeriyor. Mesela SDA1, SDA1 diye. İşte SDB, SDB1 falan. Kendi ana dizinizde işte kendi hard diskiniz üzerinde Linux varsa zaten bunlar yine genelde SDA, SDB, SDC şeklinde adlandırılıyor diskiniz. Dev dizini devices anlamına gelir. Yani donanım aygıtlarınızın dosyaları burada bulunur. Boot kısmı önemli. Boot kısmı nedir biliyor musunuz? ls diyelim. Sistem açılırken önemli bir rol oynar boot kısmı. Neden önemli bir rol oynar? Mesela burada bootloader yüklenir. Bootloader nedir? Mesela hepinizin kullandığı o grab menüsü var ya, siyah beyaz olan değişik şekildeki o grab menüsü. İşte o aslında bir bootloader'dır. Mesela örnek olarak dual boot kullanıyorsanız sisteminiz üzerinde işte işletim sistemi seçme kısmı gelir ekran. İşte orası grab menüsü. Sistemin çalışması için, sistemi kullanabilmeniz için önemli olan kernel dosyaları, kernel sürücüleri buranın içerisinde kullanılır. Mesela örnek olarak şurada Vim Linux var. Bu Linux'un kernel'dır, çekirdeğidir. Linux'un açılması için önemli bir rol oynar. Şurada Vim Linux diye bir şey var. Şuna bir bakalım. Gördüğünüz gibi burada da yine bir link yöntemi var. Bu da aslında bir kısa yol. Zaten bu Vim Linux sıkıştırılmış bir dosya. Bu nereye bağlanıyor? Boot dizindeki şuraya bağlanıyor. Neredeydi bu? Bu Linux'un kernel'ı mesela. Bunu silerseniz hashing the blackboard
Silmeyin o yüzden. Boot kısmında direkt sistemi boot olarak düşünün ya. Sistemi boot etmek için, çalıştırmak için gerekli olan dizin olarak düşünebilirsiniz. etc kısmında ne var? etc kısmına girdiğimizde burası biraz daha önemli bir kısım. Hatırlıyorsanız geçen derste mesela klavye dilimizi değiştirmek için etc dizinin altındaki default dizinden keyboard'a gitmiştik. etc dizini genel olarak sistem config ayarlarını tutuyor ve sisteminizi buradan konfigüre edebiliyorsunuz. etc dizinin altında da görmüş olduğunuz gibi sistem yapılandırma dosyalarınız yer alıyor. Buradan sistemi yapılandırabilirsiniz. Ya da sistem hakkında mesela önemli bilgiler yer alıyor. Mesela örnek olarak cat etc passvd diyerek mesela sistem üzerindeki tüm kullanıcıları listeleyebilirsiniz. Bakın Kali kullanıcısı, test kullanıcısı ya da işte en üstte görürseniz root kullanıcısı. Bu Daemon'u merak ediyor olabilirsiniz. Daemon aslında bir sistem kullanıcısı. Servisleri çalıştırmak için kullanılıyor. Burada sistem üzerindeki tüm kullanıcıları görebiliyorsunuz. Yani sistem hakkında birçok optimizasyonu, konfigürasyonu yapabileceğiniz veya işte bilgileri öğrenebileceğiniz yer etc dizinidir. İşte mesela bakın burada Shadow dosyası var. Shadow dosyası kullanıcıların şifrelerinin hash değerlerini tutar. Ya da mesela services var. Buna bakalım. Cat services diyelim. Servisleri getirdi bize. İşte mesela bak X11'den bahsetmiş. İşte X Windows sistemi. Mesela sudo ars var. Bunun içerisine de bakabilirsiniz. İşte burada mesela sudo ars dosyasında neyi ayarlıyorsun? Mesela hangi kullanıcıların hangi komutları çalıştırabildiğini ayarlıyorsun. Mesela örnek olarak gözü bir root kullanıcısı her komutu çalıştırabiliyor değil mi? Bunları bu şekilde buradan yapılandırabiliyorsunuz. Şu başında yüzde işareti olanlar grup anlamına geliyor. Gruplar için. Bunlara daha sonra değineceğim detaylı bir şekilde ilerleyen kısımlarda. Medya kısmı nedir biliyor musunuz? Siz bilgisayarınıza bir flash bellek taktığınızı düşünün. Bu direkt otomatik olarak medyaya bağlanır. Yani medya üzerinden, medya dizinin üzerinden flash belleğinize erişebilirsiniz. Fakat zaten halihazırda bir masaüstü ortamı kullanıyorsanız GUI yöntemle birlikte dosya yöneticinizi açıp oradan erişebilirsiniz. Hemen kontrol etmek için CD medya içerisine girelim. Bakın şu anda sistemime herhangi bir şekilde bir cihaz bağlı olmadığı için burada görünmüyor ama mesela bir flash bellek bağlı olduğunu düşünseydik bu medya kısmında görünecek. MNT kısmı ise medya ile hemen hemen aynı işi, benzer işi yapıyor ama bu mounted, yani bunu elle bağlamanız gerekiyor. Elle bağladığınız geçici dizinleri, dosyaları buraya bağlayabilirsiniz. Bir örnekle açıklayayım. Öncelikle make'tir diyerek test adında bir dizin oluşturacağım. Tamam, daha sonra siz cd test diyerek içerisine girip işte nano test.txt bunun içerisine işte mesela hello world dedim, tamam mı, çıktım. Burada hemen deneme amaçlı bir tane test dizini oluşturdum. Ben bu test dizini MNT içerisine bağlayabilirim, mount edebilirim elle, manuel olarak. Şimdi ben diyorum ki MNT dizinin içerisine gidip buraya bir tane mounted kısmı açıp bunu buraya bağlayabilirim. Nasıl bağlayabilirsiniz? Tabii öncelikle sudo make'dir diyerek MNT içerisine mesela bir tane dosya dizin oluşturalım. Mesela mounted adında bir dizin oluşturalım ve bu testi mounted'a bağlayalım. Nasıl bağlarsınız? Sudo mount komutunu kullanmanız gerekiyor burada. bind diyebilirsiniz ya da büyük B komutunu da kullanabilirsiniz. Test dosyanızı, test dizininizi alıp buradan mnt mounted'ın içerisine bağlayabilirsiniz. ls-la deyip mnt'nin içerisindeki mounted dizini incelediğimde gördüğünüz gibi bu test.txt dosyası buraya bağlanmış oldu. Bunu manuel olarak bağlamış oldum. Bu sadece dosyalar, dizinler için geçerli değil. Aynı şekilde donanımsal aygıtlarınızı da buraya manuel olarak elle bağlayabilirsiniz geçici olarak. Ne diyeyim? Sudo nano test içerisindeki test.txt'nin içerisine gelelim. Mesela hello world nasılsın diye de bir yazı ekledim değil mi? Tekrardan gelip sudo cat deyip mnt altındaki mounted kısmından test.txt'yi tekrar yazdıralım. Bakın gördüğünüz gibi otomatik olarak buraya da nasılsını ekledi. Burası buraya bağlı olduğu için, bu test.txt mnt altında bağlı olduğu için burada yapacağım herhangi bir değişiklik yine aynı şekilde mnt'ye de yansıyacak. Bu mount'u koparmak için, bu bağı koparmak için de sudo umount komutunu kullanabilirsiniz. Umount mnt mounted demeniz yeterli olacaktır. Bu dizini artık kapattım. Örnek olarak tekrar ls-la mnt mounted'ın içerisine baktığımda bakın içerisinde herhangi bir şey yok. Bu şekilde sadece dosyaları, dizinleri değil, aynı şekilde mesela LUX'la şifrelediğiniz bir flash bellek olduğunu düşünün. Clip setup'la birlikte, aracıyla birlikte bu gidip bu USB belleğinizi şifrelediniz diyelim. Bunu açarken de bunu MNT'nin altına bağlayabilirsiniz verilerinize erişmek için. Bu da böyle bir yöntem aslında. Yani medya otomatik olarak aygıtlarınızı algılar ve listeler bu dizinin altında. MNT dediğiniz şey de direkt sizin manuel olarak yapılandırmanız gerekir. Manuel olarak bağlamanız gerekir. Kapatmadan önce birkaç hızlı komuttan daha bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi whoamI'dı. Whoami sistemde kim olduğunuzu bize söyler. Yani bizim hangi kullanıcı olduğumuzu söyler. Hostname diye de bir komut var. Bu hostname komutuyla birlikte de bilgisayar adınızı öğrenebilirsiniz. Daha bu yanlış hatırlamıyorsam cat etc, bakın cat etc hostname dediğimde de gördüğünüz gibi hostname'in bilgisi burada yer alıyor. Ya da sistemimiz hakkında daha detaylı bilgi öğrenmek istiyorsanız uname-a komutunu da kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi Linux'un dosya sistemi yapısı, dosya sistemi standartları
standartları bu şekilde çalışıyor. Yani temel mantık şu şekilde. En başta bir kök dizin olacak ve diğer tüm dizinler de bu kök dizinin altında ağaç mantığıyla dallanarak gelişecek. Buraya kadar da izleyip abone olmazsan gerçekten çok üzülürüm. Çünkü elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Artık çenem ağrıyor. O yüzden emeğimin karşılığı olarak abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.